İsrail'de Hizbullah'a önleyici saldırı seçeneği değerlendiriliyor. Bu öneri gündemdeyken İsrail'in Savunma Bakanı Gallant kritik bir açıklama yaptı. Ordu sadece savunmaya değil, taarruza da hazır olmalı dedi. Amerika Birleşik Devletleri ise müttefikini korumak için devrede tabii. Ulusal Güvenlik ekibini toplayan Biden hazırlıklar konusunda briefing aldı. Orta Doğu'da kırmızı çizgileri tek tek aşan İsrail şimdi kaçınılmazı bekliyor. İran ve Lübnan Hizbullah'ı intikam yemini etti. Olası misillemelere geri sayım sürüyor. Önce İran'ın mı yoksa Lübnan Hizbullah'ının mı saldıracağı belirsiz. İki tarafın da yanıtlarını hala planlama sürecinde olduğu sanılıyor. Öte yandan bazı üst düzey İsrailli askeri yetkililer Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'a kritik bir öneride bulundu. Hizbullah'tan gelecek bir saldırıyı beklemek yerine Kuzey cephesinde önleyici saldırı başlatılması tavsiye edildi. Süreci yöneten biz olalım denildi. Gallant ve Netanyahu'nun yanıtı bilinmiyor. Ancak Tel Aviv'deki Hava Kuvvetleri Komuta Merkezi'ne giden Gallant kritik bir açıklama yaptı. Ordunun sadece savunmaya değil, hızlı bir taarruz olasılığına da hazır olması gerektiğini söyledi. Hızlı bir şekilde saldırıya geçmek de dahil olmak üzere tüm olasılıklara hazırlıklı olmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri tıpkı 13 Nisan'daki İran saldırısında olduğu gibi İsrail'e yine savunma desteği vermeye hazır. Uçak gemisi dahil olmak üzere bölgeye ilave Amerikan gücü yönlendirildi. İsrail'e giden ABD Merkez Kuvvetler Başkanı General Michel Kurilla, Savunma Bakanı Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile görüştü. Toplantıda İsrail'e olası saldırıları geniş bir uluslararası koalisyon olarak püskürtme hazırlığı konuşuldu. Saatler sonra ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'daki durum odasında ulusal güvenlik ekibini topladı. Başkana saldırıya uğraması halinde İsrail'e sağlanacak destek hazırlıkları konusunda briefing verildi. ABD Savunma Bakanı Austin ise mevkidaşı Gallant'la telefonda konuştu. Amerika'nın İsrail savunmasına olan bağlılığını teyit etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise bölgesel bir savaşı önlemek için diplomasi girişimlerine devam etti. Katar ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda konuştu. Gerilimi tırmandırmak kimsenin çıkarına değil diyerek bir kez daha Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı. Şu anda bizi boğmaya çalışan İran'ın 7 cepheli bir savaşıyla mücadele ediyoruz. Elbette İran'ın terörist vekillerini de alt ediyoruz. Taarruza hızlı bir şekilde geçiş de dahil olmak üzere tüm olasılıklara hazırlıklı olmalıyız. Bölgedeki Arap ülkeleri de teyakkuzda. Ürdün ve Suudi Arabistan kendi hava sahalarına girecek, İran'a ait her türlü tehdidi imha edeceklerini açıkladı. İki ülke bunu İsrail için değil kendimizi savunmak için yapacağız mesajı verdi.